Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir börek tarifi vermek istiyorum. Gerçek adıyla çiğ börek. Eskişehir'e özgü bir börek diye biliyorum. Tatar böreği de diye biliniyor. Ben bugün kıymalısını yaptım ve kalan hamurumla peynirli yaptım. Peynirli de çok güzel oldu arkadaşlar ve yapılışı özellikle bu böreğin çok pratik. Mayasız olması çok pratik ve piştikten sonra hamurun böyle puf puf yumuşacık olması apayrı bir lezzet katıyor böreğimize. Kesinlikle denemelisiniz diyorum. Hatta bu videoyu izledikten sonra hemen mutfağa girin, yapın. Çünkü dediğim gibi mayasız, her evde olan un, su, tuz ile yapılıyor. Peynir de genelde her evde bulunan bir malzemedir. Kesinlikle deneyin diyorum ve tarifime geçiyorum. Hamurumu yapmak için yoğurma kabıma 4 su bardağı unumu alıyorum. Dört su bardağının unun üzerine bir dolu çay kaşığı tuzumu ekliyorum. Ve 2 su bardağına yakın suyum var. Sularım oda sıcaklığında arkadaşlar. Bir dolu su bardağı, öbüründe de bir parmak eksik olarak var suyum. Ben toplamda 2 bardağımda olduğu şekilde kullandım. Benim için yeterli geldi ama sizin ununuzun kalitesine, markasına göre farklılık biraz gösterebilir. Hamurun kıvamı böyle ele yapışmayan, orta sertlikte, kesinlikle çok yumuşak olmaması gereken bir hamur arkadaşlar. Elimize yapışmayıncaya kadar yoğuruyoruz. Hamur toplanıyor zaten. Yani onu anlarsınız. Diğer ikinci bardak suyumuzu da birden eklemiyoruz. Yani gerektikçe, ihtiyaç oldukça ekleyin. Hamurumu leğende toparladım. Şimdi masamda bir güzel pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar elimle yoğuracağım. Böyle avuç içimle bastırarak yoğuruyorum arkadaşlar. Bunu özellikle hamur yoğurmayı bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Her hamurunuzu elde yoğurduğunuz zaman böyle tezgahınızın, masanızın üzerinde tekrar bir şöyle avuç içinizle bastırarak, elinizin altında kaktırarak, kaydırarak yoğurmanızı tavsiye ederim. Böylelikle hamur çok güzel özleşmiş olur. Çok güzel bir kıvam olmuş olur. Gördüğünüz gibi hamurum kesinlikle çok yumuşak değil. Çünkü yumuşak olsa masama yapışırdı. Hiç un ilavesi yapmadım yani. Hamurumuz bu şekilde, gördüğünüz gibi. Ne çok sert ne çok yumuşak, yani orta sertlikte diyebileceğim bir hamur. Şimdi hamurumu küçük bezeler haline getiriyorum. Cevizden biraz büyük parçalar haline getiriyorum. Mandalina çok büyük olur mesela, börekleriniz çok büyük olur. Cevizden biraz büyük, mandalina ile ceviz arasındaki büyüklükte diyeyim ben size. Ama tabii ki boy miktarı size kalmış bir şey. Daha büyük, daha küçük de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırlamayı tercih ettim. Bu arada evimize 2 kuş, muhabbet kuşu istedi çocuklar. Onlar geldi. Artık bundan sonraki videolarımda onların da seslerini duymanız mümkün. Umarım rahatsızlık duymazsınız. Evet, tüm bezelerimi yapıyorum. Bezelerimi yaptım. Şimdi kıymalı içimi hazırlayıncaya kadar bezelerim biraz bir dinlensin. Daha kolay açılırlar o şekilde. Şimdi 250-300 gram kadar kıymam var. Bir adet soğanı küçük küçük doğradım. Onu kıymamın üzerine ekliyorum. Bu tarife göre benim kıymam az geldi arkadaşlar. Tabi içini nasıl koyduğunuza da bağlı. Dilerseniz kıyma miktarını birazcık fazlalaştırabilirsiniz. Bunların üzerine biraz tuz ilave ettim. Biraz karabiber ve yoğurmaya başlamadan önce yarım çay bardağını birazcık geçmiş olan suyumu ilave ettim. Bu harcın özelliği sulu olması. Çünkü böyle sulu derken hani hamurun üzerine kolaylıkla sürülebilen bir kıvamda olması gerekiyor. Kıymamız çünkü böreğin içinde böyle buharda pişmiş gibi bir yöntemle olacak.
Çiğ koyacağız kıymamızı ama hiç endişe duymayın. Kesinlikle pişiyor. Böreğimiz çok hızlı pişmesine rağmen zaten videonun sonunda iç kısmında nasıl piştiğini sizlere göstereceğim. Dediğim gibi gönül rahatlığıyla kesinlikle denemeniz gereken bir tarif. Gayet yumuşak. Kıvamını kıymanın anlarsınız. Bu şekilde. Çok yumuşak yani. İsteyenler tabii ki biraz daha fazla su ekleyebilir. Bu kıymanın özelliği bol sulu olması aslında. Ben bu kadar ilave ettim. Şimdi ilk dinlenmiş hamurumu alıyorum. İlk yaptığım bezeden başlıyorum her zaman için. Bu arada ocağıma da derin bir tencereye bol miktarda sıvı yağ koydum ve ısınmaya aldım ki böreklerimi yapınca yağım hazır olsun. Direkt pişirmeye geçeyim. Hazırladığım tüm börekleri temiz bir bezin üzerine aldım. Ben hepsini açtıktan sonra pişirmeyi tercih ettim tek başıma olduğum için. Ama eğer 2 kişiyseniz biriniz açıp biriniz kızartabilir. Öyle de daha pratik ve daha hızlı olur tabii ki. Ama eğer tekseniz benim gibi bir bezin üzerine açtıklarınızı yerleştirin. Tek tek de kızartın. Öyle de aslında çok zaman alan bir şey değil aslında. Dediğim gibi bu tarif çok pratik ve çok lezzetli oluyor. Hamurumu açtım gördüğünüz gibi. Ne çok ince ne çok kalın. İnceye yakın hatta yani kalınlığını görüyorsunuz videoda. Bu şekilde açtım. Şimdi ortasına, diğer yarısına yani ortadan itibaren kıymalı harcımı koyuyorum. İlk başta kaşıkla yaymak istedim ama gördüğünüz gibi istediğim gibi olmadı. Elimizle yaymak bence daha kolay. Tabi sizler de deneyerek hangi yöntemle daha rahat ettiğinizi kendiniz kararlayın. O şekilde yapın. Ben elimle yaymayı tercih ettim. Şimdi burada küçük bir püf noktası var. Hamurumuz pişerken açılmaması için kenarını fırçayla çok az suyla ıslatıyoruz. Çok az ama çok fazla değil. Ki hamurumuz birbirine yapışsın. Bu şekilde. Daha sonra elimle kenarlarına bastırıyorum ilk etapta. Ve bir tırtıklı ruletim var benim. Kenarlarını kesmek için. Ama normal bir bıçakla da kesebilirsiniz veya çatalın tersiyle tüm kenarlarına bastırarak da şekil verebilirsiniz. Ben ruletle kesmeyi tercih ettim. Ve ilk böreğimi hazırladım. Şimdi temiz bir bezin üzerine aktardım ben böreğimi. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ve diğer tüm hamurlarımı bu şekilde hazır ediyorum. Dediğim gibi benim kıymalı harcım bitmişti. Ben kalan hamurumu ziyan etmemek için peynirli yaptım. Öyle de çok güzel oldu. Kesinlikle dediğim gibi eğer kıymalı sevmiyorsanız veya harcınız yoksa çok güzel hafta sonu kahvaltılarınıza mesela mutlaka yapabileceğiniz bir tarif. Hemen hamuru yoğurun, pişirin yani hiç bekleme süresi bile yok. Çok pratik. Peynirlileri çekmedim arkadaşlar çünkü sadece beyaz peynir ekledim içerisine. Açıp yöntem aynı. Şimdi kızgın yağın içerisine böreğimi alıyorum ve üzerine yağ dökerek kabararak pişmesini sağlıyorum. Üzerine yağ döktükçe balon gibi kabaracak zaten. Onu fark edeceksiniz. Siz kaşıkla da yapabilirsiniz bu yöntemi. Ben bayağı yoğun video çekimi olduğu için kaşıkla yapamadım aslında. Düşünemedim o an. Ama siz kaşıkla yağdan üzerine dökerek pişirin. Gördüğünüz gibi yağ üzerine geldikçe böreğimiz kabarıyor. Ve kesinlikle içinizde şöyle bir şüphe kalmasın. Çok yağlı, çok ağır bir börek değil. Asla katiyen kesinlikle yağ çekmeyen bir tarif. Yağda kızarmasına rağmen yani çok kesinlikle yani yerken asla rahatsızlık duymuyorsunuz. Evet, ilk böreğim kızarmaya yakın. Bu aşamayı montajda hızlandırmadım gördüğünüz gibi. Kendi süresi yani. Yaklaşık 1-2 dakika gibi sürede arkalı önlü kızarıyor zaten böreğimiz.
Bu esnada içi de pişiyor arkadaşlar. Birazdan göstereceğim sizlere. İçine kesinlikle içinizde şüphe kalmasın. Yani içi pişer mi, kıyma çiğ mi kalır vesaire gibisinden. Hayır, çok güzel bir şekilde pişiyor. Ve balon gibi de şişti yani gördüğünüz gibi. Puf puf çok güzel oldu. İlk kızarttığınız zaman sert oluyor arkadaşlar. Ama bekledikçe yumuşacık oluyor böreklerimiz. Yani çıtır seviyorsanız hemen sıcakken tüketmenizi öneririm. Biz yumuşak sevdiğimiz için biraz bekledikten sonra tükettik. Gördüğünüz gibi üzerine yağ atarak kızartıyoruz. O zaman çok güzel bir şekilde kabarıyor zaten. Siz bu işlemi kaşıkla yapın arkadaşlar. Şimdi izledikçe kendi kendime gülüyorum. Yani niye kaşıkla dökmeyi akıl etmediysem. İnsanın bazen dalgınlığına gelebiliyormuş. Kendi kendime işkence çekmişim resmen. Bu şekilde. Çevirdikten sonra yağ sıçratmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Çünkü alt kısmı zaten kızarmış oluyor. Diğer tüm böreklerimi bu şekilde kızartıyorum. Her seferinde üzerine yağ dökerek kızartıyoruz. Dediğim gibi eğer bu tariflerimi denerseniz ki deneyin. Bu tarifimi de mutlaka deneyin. Ve fotoğraflarınızı bana Instagram sayfamdan mesaj olarak gönderebilirsiniz. Ben de bu şekilde kimlerin denemiş olduğunu görmüş olurum. Böreklerimiz pişti. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur oldu. Umarım yumuşaklığı görüntüsünden anlaşılır. O kadar esnek ve yumuşak bir hamur olmuş ki yani tadına bakmamak, yememek mümkün değil. Bunlar da peynirli olanlar arkadaşlar. Arkalı ve önlü çok güzel kızardılar. Ve yumuşacık yani. En önemlisi de bu. Şimdi ilk başta kıymalıyı böleceğim sizlere. İçini göstermek için gördüğünüz gibi yumuşacık. İçinde kıymamız pişti. Görün şimdi. Gördüğünüz gibi kesinlikle pişti. Aklınızda hiçbir şüphe kalmasın. Hamurumuz incecik, puf puf, yumuşacık. Ve şimdi bir de size peynirli olanını göstermek istiyorum. Peynirli en son kızarttığım için hala sıcaktı. Ama ona rağmen bölebildim. İçinin peyniri hala sıcak olduğu için erimiş yani erimiş vaziyetteydi. Onu da göstereyim sizlere. Dediğim gibi peynirli halini kesinlikle hafta sonu kahvaltılarınıza mutlaka deneyin yani. Herkes tarafından sevileceğine garanti veriyorum. Evet, umarım bu tarifimi beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.